Real Madrid 100 milyon euroluk oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fransız gazeteciden şok iddia. Bu gazeteci Real Madrid'de Arda Güler'i istemeyen futbolcuları açıkladı ve Xabi Alonso'nun takımdan gönderilmesini Arda Güler'e bağladı. AS gazetesinde Arda Güler haberleri. Jose Mourinho ve ekibi Arda Güler için ne söylemiş? Real Madrid'e yeni katılacak transferler için hangi oyuncular takımdan ayrılacak? Real Madrid ve Arda Güler ilk hazırlık maçına çıktı ve bu maçta neler yaşandı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Gündemimiz oldukça yoğun. Bu video kesinlikle dolu dolu geçecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Arkanıza yaslanın. Like'ınızı, hype'ınızı atın dostlar. Son dakika Real Madrid Yan Diomande için teklif gönderdi. Haberi yapan Fabrizio Romano. Perez biliyorsunuz 100-150 milyon euroluk bir transfer sözü vermişti. Bu oyuncu arkadaşlar Yan Diomande şu an. Rodri ile ilgili de transfer haberleri devam ediyor. Ama Diomande'nin ismi hiç anılmamıştı ve şimdi Real Madrid'e transferi konuşuluyor. Real Madrid teklif gönderdi oyuncuya. Yan Diomande'den açıklamalar var. Profesyonel futbolcu olarak ilk maçım Real Madrid'e karşıydı. Bu hayallerimin gerçekleşmesiydi. Vinicius Junior'a karşı oynayacağım için çok korktum. Teknik direktör beni sağ kanada koydu ve Vini topla beraber bana doğru geliyordu. Korktum. O çok güçlü ve çok hızlı demiş. Real Madrid Yan Diomande için Leipzig'e ilk teklifini sundu. Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. İki kulüp arasında temaslar bu hafta başladı. Bild gazetesinin haberine göre. Oyuncunun ekibiyle de müzakereler sürüyor. Sizce Real Madrid'e faydalı olur mu bu oyuncu? Olise'yi alamadılar. Büyük ihtimalle buna gidiyorlar. Ne dersiniz? Leipzig Diomande için 130 milyon euro istiyor. Gerçekten çok pahalı bir oyuncu arkadaşlar. Kulüp Perez'in 150 milyon euroluk bir transfer sözü verdiğine işaret ediyor. Real Madrid, Brahim Diaz'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşı bir sağ kanat transfer etmek istiyor. Brahim takımda kalmak istediğini belirtirken kulüp ise Diomande'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Diomande'nin gelmesi için Brahim'in satılması gerekiyor ya da herhangi bir oyuncunun satılması gerekiyor. O isim Brahim Diaz dostlar, satılacak isim. Şimdilik bu isim Brahim Diaz. Yan Diomande bir ay önce neler söylemiş? Oyun tarzımı model aldığım oyuncu Vinicius Junior demiş. Mentalite açısından rol modelim Mbappe demiş. Tüm zamanların en iyi oyuncusu da Cristiano Ronaldo demiş. Oyuncu Real Madrid'e gelmek için zaten her şeyi söylemiş arkadaşlar. Son dakika Manchester City Rodri için Real Madrid'den bir yaklaşım bekliyor. Demek ki Real Madrid hiç yaklaşmamış bile. Oyuncu Real Madrid'e katılmak istediğini açıkça ortaya koydu. Arkadaşlar gerçekten bazı dostlar yazıyor böyle menajerinden çıkardığı haberler diyor. Acaba gerçekten menajeri bu haberleri çıkarıyor olabilir mi? Çünkü Manchester City Real Madrid'den bir yaklaşım bekliyormuş. Oyuncu Real Madrid'e katılmak istediğini açıkça belirtmiş diyorlar. Sizce gerçekten Real Madrid'e güç katar mı Rodri ve Diomande? Yorumlar kısmına bir yazın. Yoksa onların yerine hangi oyuncuları alması gerekiyor Real Madrid'in? Evet, gelelim birazcık güzel haberlere. Kaynaklar Jose Mourinho'nun sezon öncesi açılış günlerindeki performanslarından Arda Güler'den memnun kaldığını söylüyor. Beklentileri karşılamayan bir Dünya Kupası serüveninin ardından Türk orta saha oyuncusu son derece motive bir şekilde dönmüş ve ilk 11'de hak ettiği yeri kanıtlamaya kararlı. Arda Güler olağanüstü fiziksel kondisyonda döndükten sonra Jose Mourinho'nun antrenörlük ekibi üzerinde mükemmel bir ilk izlenim bırakmış. Bir ekip üyesinin Arda Güler uçuyor dediği duyulmuş. Mourinho'nun bu sezon Türk orta saha oyuncusu için önemli bir rol planladığı bildiriliyor. Hiç gerçekten korkmaya da yapmaya da gerek yok. Arda Güler kesinlikle Mourinho'nun en önemli silahlarından birisi olacak. Arda Güler uçuyor Valdebebas'ta duyuldu. Mourinho geçen sezonun en pozitif yüzlerinden biri olan ve kulübün beklenti yüklediği bu oyuncuya kulübün beklentilerine uygun olarak önemli bir rol ayırmış durumda. Arda Güler'in yeri belli diyorlar. Arda Güler sezon öncesi antrenmanlarda fiziksel durumu ve performanslarıyla Real Madrid'in teknik ekibini etkiledi. Türk Yıldız bu sezon çok daha büyük bir rol için bastırıyor. AS gazetesinin haberleri bunlar arkadaşlar. Birazdan gazeteye de uğrayacağız. Bu arada Arda Güler'in Sami Khedira ile çok iyi anlaştığını gördüm. Hep böyle onunla falan da top oynuyor. Onunla sürekli sohbet ediyor. Sami Khedira ile Arda Güler'in arası çok iyi. Siz bunu fark ettiniz mi? Antrenör ekibi Arda Güler'e çok şaşırdı. O mükemmel formda geldi. Size demiştim arkadaşlar, otelde takip ettik. Yazın tatilinde takip ettik. Otelde sürekli antrenman ve maç yapıyordu Arda. Hiçbir şekilde fire vermeden buraya geldi. Evet, birisi yazmış ki bana daha iyi bir orta saha üçlüsü göster demiş. Bu üçlü sizce ne yapar dostlar?
Evet, AS gazetesine geldik. Arda Güler zirvede. Sezon öncesi antrenmanlarına yeniden katılan ilk uluslararası oyuncu olan Türk futbolcu. Yani Dünya Kupası'ndan gelen ilk oyuncu Arda Güler. Mükemmel bir formda geldi. Teknik ekip şaşırdı. Türk futbolcu yani Arda Güler avantajlı durumda. Yeni teknik ekibin kadroda müthiş bir yetenek olduğunu anlaması için sadece birkaç antrenman seansı yeterli oldu. 21 yaşındaki Arda Güler tatilinden döndükten sonra rolüne tam anlamıyla kendini adamış bir şekilde bu gücü getiriyor. Sadece etkilemeye istekli değil, aynı zamanda mükemmel fiziksel durumda. Öyle ki takımın bazı önemli üyeleri onu açıkça övmekten çekinmediler. Valdebebas'ta "Güler uçuyor" sesleri duyuldu. Mourinho geçen sezonun en olumlu yüzlerinden biri olan oyuncu için kulübün beklentilerine uygun olarak önemli bir rol ayırdı arkadaşlar. Ve kampa ilk gelen olmanın avantajlarından daha büyük bir şey yok diyor arkadaşlar. Ve Arda Güler bundan yararlanmak istiyor. Portekizli teknik direktörle çalışmaya başladı bile ve lig sezonuna, La Liga'ya düzenli olarak başlamayı hedefliyor. Yeni rakipler. Şimdi ise orta saha oyuncusu yeni rekabete rağmen rolünü korumaya çalışacak. Bernardo Silva'nın gelişi ve sağ kanatta oynayabilen Endrick'in dönüşü sahanın o bölgesindeki rekabeti arttırıyor. Mastantuono da kiralık olarak başka bir takıma gitmezse bu pozisyon için bir rakip olabilir. Sağ kanat için diğer seçenekler ise Brahim ve Rodrigo. Faslı oyuncu Dünya Kupası'nda 4 asist yaptıktan sonra Valdebebas'a dönecekken Brezilyalı oyuncu çapraz bağ sakatlığından kurtulmaya devam ediyor. Ve yıl sonuna veya 2027'nin başına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Bu arada Yan Diomande de gelirse orada bir rekabet daha olacak. Buna rağmen Arda'nın bir avantajı var: Mourinho'nun onu yakından tanıması. Setúbal'li teknik direktör Fenerbahçe'ye katıldığında onu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışmıştı ve orta saha oyuncusu bir keresinde İstanbul'a döndüğünde ikili şahsen tanışmıştı. Ancak kader onları Madrid'de bir araya getirdi. Türk oyuncu beyaz formayla 4. sezonuna başlıyor. Bu Arda Güler'in 4. sezonu olacak. Ve Portekizli teknik direktör sonunda zaten aşık olduğu bir oyuncuya sahip olacak. Bu yazı bununla ilgiliydi ve bir diğer yazısı var. Arda Güler artık gelecek vaat eden genç bir yetenek değil diyor, Antonio Romero diyor. Şu ana kadar gerçek, performanstan çok hayal ve abartıdan ibaret kaldı. Ve yıldız olma yolunda son şanslardan birini yaşıyor, her şey ona bağlı. Söylentilere göre Mourinho Türk orta saha oyuncusunun ilk birkaç antrenman gününden çok memnun. Çünkü Dünya Kupası'ndaki vasat performansının ardından genç oyuncu en iyi formunda geldi. Ve bu takımda ilk 11'de yer alabileceğini kanıtlamak için can atıyor. İlk 11'de yer alacak için can atıyor değil de zaten orada oynaması gerekiyor da sen de garip bir yazarsın bu arada. Bir yıl önce bu durumda çok benzerdi. Real Madrid Arda Güler ve 10 diğer oyuncuyla sahaya çıkmıştı. Ta ki performansı onu ilk 11'den düşürüp istikrarsız bir oyuncuya, gerçek bir futbolcudan ziyade sadece gösteri maçlarında yer alan bir figüre dönüştürene kadar. Oo, bu bayağı Arda hater'ı ya bu adam. Bak sen şu adama. Olağanüstü bir sol ayağı olduğu ve ortalamanın üzerinde bir oyuncu olduğu tartışılmaz. Arkadaşlar işte bu lobi yazarları bunlar. Arda Güler'i şurada övüldü ya. Bundan bir sonraki haber bu arkadaşlar. Hemen aşağı çekmeye çalışıyorlar. Baktı Mourinho beğendi, ekibi beğendi ya Arda Güler'i. Bunlar da hemen böyle haberler çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle devam edin oğlum siz. Geçen sezon orta sahada takım arkadaşları için odak noktası olma konusunda yetersiz kaldı. Ve yeni teknik direktörün onu hangi pozisyonda en iyi şansa sahip olarak gördüğü henüz belli değil. Mourinho sahada veya günlük antrenmanlarda tembelliği affetmeyen bir teknik direktör. Bu yüzden Arda Güler'in kendini daha çok zorlaması gerekiyor. Çünkü sadece kalite yeterli olmayacak. Arda Güler'in kendisini zorlamaya tabii ki o gelişim için zaten zorlayacak da sen bunu diğer oyuncular için yazman gerekiyor. Mbappe çalışsın biraz, defansına yardıma gelsin. Vinicius Junior defansına yardıma gelsin. Bellingham ortada sarhoş gibi gezmesin. Anladınız mı? Camavinga biraz oyun görüşü olsun. Tchouaméni kütük gibi gezmekten vazgeçsin saha içerisinde. Bunları yazın siz. Arkadaşlar fark ediyorsunuzdur umarım buradaki mobbingi. Rekabet baştan itibaren çetin olacak ve ilk günden itibaren teknik direktörün emrinde olmanın avantajına sahip. Arda ise şimdiye kadar gerçek performanstan çok abartı ve beklentilerle dolu oldu. Ve bu onun süperstar olma yolundaki son fırsatlarından birisi. Her şey ona bağlı. Siz ne düşünüyorsunuz bu adamın yazdığı yazıyla ilgili? Ve gelelim günün en önemli haberine arkadaşlar. Fransız gazeteci bugün gerçekten tam bir manşet, tam bir bomba etkisi yarattı. Fransız gazeteci Romain Molina
Xabi Alonso'nun takımda kalmasına karşı çıkan isimler Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo ve Endrick'ti. Bu oyuncular Xabi Alonso'yu takımda istemiyordu. Endrick falan zaten istemez çünkü yedek kulübesine hapsolmuştu. Bunun temel sebebi de Arda Güler'in her maç ilk 11'e alınmasıydı. Arda sezonun en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen bu isimler Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Pekmezci'nin dediği şeyler doğru olabilir bu arada arkadaşlar, hatırlıyor musunuz o olayı bilmiyorum da. Arda çok sakin bir karakter, sessiz bir karakter. Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi en iyi temsil eden isim Arda Güler'di. Az önceki gazeteci ne diyordu? Lobici gazeteci. Arda Güler vasat performans diyorlardı. Ama bu nasıl yazıyor? Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi en iyi temsil eden isim Arda Güler'di. Madalyonun hangi tarafına baktığında çok önemli. İşte bu yüzden gözden çıkarılmasını istediler. Arda Güler'in gözden çıkarılmasını istediler. Xabi Alonso'nun gözden çıkarılmasını ve gönderilmesini istediler. Yine aynı şekilde bir yazı arkadaşlar. Arda'yı saf dışı bırakmak istediler. Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrigo, Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di. Çünkü Alonso Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından birisi oldu. Milli takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Gerçekten cadı kazanı. Arda Güler buradan başka bir takıma gitse bile gerçekten bütün zorluklara göğüs germiş genç bir futbolcu olarak gidecek. Ama 30 yaş, 35 yaş tecrübesiyle gidecek. Çünkü birçok şey yaşamış. Çok sessiz, çok sakin, çok profesyonel davranıyor bu konuda. Yani bu profesyonellik çok fazla mı abartı bilmiyorum. Yani bu sessiz kalmak çok mu abartı? Demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum ama Arda'nın nasıl bir tavır izlemesi gerektiğini ben de bilmiyorum. Ona çok iyi bir menajer gerekiyor. Onu çok iyi yönlendiren birisi gerekiyor. Onun haklarını savunacak birisi gerekiyor orada gerçekten. Ve Real Madrid ilk maçına çıktı arkadaşlar. İlk hazırlık maçı Real Madrid 1, Alcoron 0. Gol Daniel Yanez'den 81. dakikada penaltıdan geldi. Maçı izleyemeyen dostlar bu videodan sonra Real Madrid'in resmi YouTube kanalına gidip maçı oradan izleyebilirsiniz ama yarım saatlik bölümü yayınlandı sadece. Real Madrid 4-3-3 dizilimiyle sahaya çıktı. Vallahi şu arkadaşı tanımıyorum. Gonzalo Garcia, Mastantuono, Camavinga, Sestero, Arda Güler sağ kanat oynadı. İşte Mourinho'ya da en kızdığım yer burası. Sağ açıkta arkadaşlar Arda Güler oynatılmaz. Bunu yapmayın abi. Bunu gerçekten yapmayın. Şu kadar altyapıdan gelen oyuncu olduğu bir kadroda şu 10 numarada neden denemedim bilmiyorum. Ama Arda Güler bu arada serbest oynadı. Bir tane de penaltı kaçırdı Arda'mız maalesef ki arkadaşlar. Yumuşak bir penaltı vurdu. Ama yine de topun başına geçmesi, özgüvenli olması güzeldi arkadaşlar. Defans dörtlüsü de bu şekilde çıktı arkadaşlar. Yani bu dizilimde burada oynarsa Arda Güler olmaz dostlar. Ben onu söyleyeyim. Yanlış karar Mourinho. Lütfen. Mourinho Alcoron'a karşı oynanan maçtan memnunmuş. Jose Mourinho bugünkü maçta çok olumlu şeyler gördü. Hala geliştirilmesi gereken birçok şey var. Belli ki ama hisler iyiydi diyor arkadaşlar. Arda Güler'in kaçırdığı penaltının ardından Jose Mourinho'nun yüz ifadesi. Gece açtığım canlı yayında da bu haberleri okudum. Eğer o yayını da izlemek isterseniz kartlar kısmına bırakmışımdır. Real Madrid Alcoron'a karşı 1-0'lık galibiyet alıyor. David Yanez penaltı noktasından galibiyet golünü atıyor. Arda Güler ise maç sırasında bir penaltı kaçırıyor. Bir sonraki maçları salı günü Leganes'e karşı olacak. Leganes maçını da birlikte izleriz dostlar. O yüzden abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açmanız lazım ki bu sezon Arda Güler'i, Real Madrid'i, Kenan Yıldız'ı, Juventus'u birlikte takip edelim. Real Madrid'in ilk 11'i de bu şekilde pozunu verdi dostlar. Arda Güler korner kullandı. Yani ilk 30 dakikalık bölümü izleyebildik sadece. Kötü de bir korner kullandı. Arda Güler Sestero'ya taktik veriyor çünkü lider bir çocuk o. Arda'mız ısınmada. Yine Arda Güler ikili mücadelede gerçekten güçlü, kuvvetli ve formda geldi. Umarım daha da iyi olur. Performansı çok iyi değildi. Çok daha iyi olacaktır inşallah. Göreceğiz. Arda Güler beyaz formayla ve o güzel saçlarıyla kardeşim benim. Bayern Münih Musiala'yı kiralık göndermek istiyor arkadaşlar. Bu da günün son haberi olsun. Musiala'ya bir takım öner, kiralık gideceği bir takım öner. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsan çok sevinirim. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.